Birgül Yazıcı, TRT Haber ekibinden Birgül Yazıcı şu anda depremde hasar gören bir restoranın önünde ve kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Birgül. Sabah saat 4.08'i gösterdiğinde Düzce'de bir deprem meydana geldi ve bulunduğumuz bu noktada hemen arkamda gördüğünüz 2 katlı restoranda maalesef ki büyük bir hasar oluştu. Şu an bu 2 katlı restorandan kalan enkazı görebiliyoruz. TRT Haber kameramanı Tahsin Özkan'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor. Onlarca masanın ve sandalyenin parçalanıp aşağı düştüğünü görebiliyoruz. 2 katlı bir nokta aslında, hemen şöyle biraz daha yakından gösterebilmek istiyorum. Yaklaşık bulunduğum bu noktanın üstünde ikinci bir kat vardı, fakat o katın tavanı da olduğu gibi masalar ve sandalyelerle aşağı inmiş durumda. Çok da dar bir sokaktayız. Hemen yan taraftaki çatının da bu klima ve duvar parçalarının altında kalarak deforme olduğunu görebiliyoruz. Yine burada bir klima görebiliyoruz. Klimanın motorunu görebiliyoruz. Depremin ardından kontrollü elektrik kesintileri de meydana gelmişti. Bu da aslında şu anda da ekranlarınıza gelen klima, buzdolabı gibi parçaların yangına neden olmasının önüne geçen bir önlemdi. Hemen duvardan kalan köpük parçalarını, aslında şu gördüğümüz nokta bir duvar parçası, yaklaşık bir karış kalınlığında bu restoranın duvarı, 2 katlı bir restoran. Masaların, sandalyelerin iç içe geçtiğini görebiliyoruz. Yukarı doğru yine kameraları kaldırdığımızda da sobayla ısınan bir nokta olduğunu görüyoruz ve sobanın borusundan sadece dirsek ismi verilen 3 dirseğin, 3 borunun çatıda asılı kaldığını görebiliyoruz. Geri kalan parçaları ise masanın ve sandalyelerin duvar parçalarının ardında kalmış durumda. Birçok sandalye, masa, aynı zamanda halıflex parçalarını görebiliyoruz. Buradaki restoranın tamamen kullanılamaz hale geldiğini de söylememiz mümkün. Duvar yıkılmış, camlar parçalanmış, yine çerçevelerin içinde kalan bazı duvardan parçaları da sol tarafımda görebiliyoruz. 2 adet klima ve klimanın da motorunu görebiliyoruz. Söylediğim gibi kontrollü bu elektrik kesintilerinin deprem anında ya da benzeri tehlikeler anında ikinci bir afete neden olmamasının, ikinci bir afeti meydana getirmesinin en büyük önleyici nedenlerinden biri. Hemen klima motorunun altına doğru döndüğümüz zaman ise sobadan parçalanan noktaları görebiliyoruz. Çok fazla hareket edemiyoruz. Daha fazla detay ekrana getirmek istiyoruz. Fakat oldukça dar bir noktadayız. Hemen dar bu sokağın da tamamının restoranın enkazıyla kaplandığını söylememiz mümkün. Çatının üst taraflarına biraz bakalım isterseniz. Çatının üst taraflarında da yine alçıpanların koptuğunu görebiliyoruz. Yine çatıdan demir parçaların koptuğunu görebiliyoruz. Aslında depremin şiddetinin ne kadar büyük olduğunu görebildiğimiz en iyi örneklerden biri. Düzce'de bugün itibariyle sabah hastaneden yayın yapmıştık. Aynı zamanda Düzce Adliyesi'nden hasarlar ekranlarınıza getirmiştik ama en korkunç görüntülerden birinin bulunduğumuz bu nokta olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman bu daracık sokakta, bu küçücük sokakta bir duvarın bile kalmadığını ve 2 katlı restoranın yerle bir olduğunu söylememiz gerekiyor. Restoran aslında orta noktada kalan bir yer. Hemen yan taraflarında, sağında ve solunda da binalar olduğunu görebiliyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla sağında ve solunda bulunan binalarda büyük çaplı bir hasar olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu 2 katlı restoranın tamamen parçalandığını, duvarının ara katının yok olduğunu söyleyebiliriz. Hemen depreme ilişkin tekrardan biraz hatırlatma yapmak istiyorum. Saat 04.08 sıralarında meydana gelmişti bu deprem.
uyku saatine denk gelen bir saatti. Bu yüzden de sokaklarda çok fazla insan yoktu. Yine restoranın da boş olduğu bir saate denk gelmişti. Bu da can kaybının önüne geçen en önemli hususlardan biri. An itibariyle bulunduğumuz bu noktada bir restoranın tamamen yıkıma uğradığını, parçalandığını ve hiçbir şekilde kullanılamaz hale geldiğini görebiliyoruz. Hemen gösterdiğim noktada yine küçücük bir pencere parçasını görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman ise kabloların, klima parçalarının, elektrik kablolarını görebiliyoruz. Tamamen klimaları duvardan sökecek, klima motorunu duvardan sökecek, hatta duvarı söküp yan binanın çatısını da devirebilecek şiddette, büyüklükte bir deprem meydana geldi. Bu depremde hali hazırda bir can kaybının olmadığını biliyoruz. Resmi açıklamaları takip ediyoruz. Yeni açıklamaları bekliyoruz ama 99 depreminin ardından yapılan yeni yapılaşma ve yeni binalarla birlikte Düzce'de yaşanan bu deprem bir can kaybı olmadan atlatıldı. Çevre il ve ilçelerden de hissedildi bu deprem. Bu illerden biri Ankara ve İstanbul'da, aynı zamanda Bolu, Zonguldak gibi illerde Düzce'de yaşanan bu depremden etkilenen iller arasında yer alıyor. Bugün itibariyle Düzce'de eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de bugün idari izinli olacak. Bunu da hatırlatalım. Düzce'de farklı noktalardan depremin yarattığı hasarlara ilişkin yayınlarımızı TRT Haber ekranlarında getirmeye devam edeceğiz.